Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içli köfte tarifimi hazırladım. Sürekli yaptığım bir tariftir. Güvenle deneyebilirsiniz. Tarifime çok güveniyorum. Verdiğim püf noktalarına uyarsanız süper içli köfteler hazırlayabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak 3 bardak ince bulguru yoğurma kabıma aldım. Üzerine 1 bardak irmik ekledim. 1 tatlı kaşığı pul biberimi ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Güzelce elimle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen 1,5 bardak kadar sıcak suyumu ekliyorum. Daha sonra karıştırıp 20 dakika kadar dinlendiriyorum. En fazla 2 bardak kadar su ekleyebilirsiniz. Fazla su eklemeyin. Sonra hamuru toparlamakta zorlanırsınız. Güzelce karıştırıyorum. Bütün bulgurların ıslandığından emin olduktan sonra üzerine bir kapak kapatıyorum. 20 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. 20 dakika kadar dinlendirdiğim bulgurumu aldım. Hemen üzerine yarım bardak un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını da ekledim. Elimle yavaş yavaş karıştırıyorum. Malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayacağım. Yoğurma işlemi bir 40 dakika kadar sürüyor. Tabii ki sizin bilek gücünüze göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Masada malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yere sofra bezi sereceğim. Daha sonra orada yarım saat 40 dakika kadar yoğuracağım. Azar azar elinizi ıslatabilirsiniz. Fakat çok fazla elinizi ıslatmayın. Suyunuz ılık olsun. İçli köfteyi bu şekilde yoğuruyorum. Elimizi çok az ıslata bulgurumuzu yoğuruyoruz. Hemen bir tane bakalım kıvamına, açılacak kıvama gelmiş mi diye. Evet, açılacak kıvama gelmiş ama bu kıvama geldikten sonra da ben bir 10 dakika kadar yoğuruyorum. Güzelce kıvama gelmesi için. Kıvama geldikten sonra hemen kenara alıyorum. İç harcını hazırlamaya başlayacağım. İsterseniz iç harcını bulgurunuzu yoğurmadan da yapabilirsiniz. İkisinin de soğuk olması gerekiyor. İç harcı için 3 adet soğanı yemeklik doğradım. Üzerine biraz yağ gezdiriyorum. 3 yemek kaşığı kadar olması yeterli. Göz kararı 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Bu şekilde kavurmaya başlıyorum. Soğanların kavrulup yumuşadığından emin olduktan sonra yarım kilo kadar kıymamı ekliyorum. Kıymayı bu şekilde yavaş yavaş karıştırırken kıymanın üzerine de biraz tuz ekliyorum. Kıymanın lezzetini arttırmak için karıştıra karıştıra kavuruyorum. Kıymayı bir 10 dakika kadar kavurduktan sonra hemen baharatlarımı ekleyeceğim. Baharatlarımı ekledikten sonra karıştırıp kenara alacağım. Soğuduktan sonra hazırlamaya başlayacağım. Hemen baharatlarımı ekliyorum. 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ekledim. İsterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ceviz de ekleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Kıymanın, etin tadı asla kaybolmuyor. Sizlere de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Sürekli sipariş aldığım bir tariftir. Çok beğenilen de bir tariftir. Hemen kenara aldım. İkisini de soğuttuktan sonra içli köftemin yapımına başlıyorum. Cevizden biraz daha büyük bir parça aldım. Elimde yuvarladım. Daha sonra videoda görüldüğü gibi açıyorum. Açarken elimi ara ara ıslatıyorum. Daha sonra
1,5 yemek kaşığı kadar kıymamdan koyup kapatıyorum. İçli köftemi kapatırken elimde kalan fazlalıkları koparıyorum. Bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Ara ara elinizi çok az ıslatabilirsiniz. Elinize yapışma oluyorsa. Şeklini verdikten sonra tepsiye alıyoruz. Hemen bir tane daha yapıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Birkaç tane yuvarlayıp hazırlıyorum bu şekilde. Daha sonra açıyorum hızlı bir şekilde. Elimi çok az ıslattım. Elimle yuvarlıyorum. Daha sonra ilk olarak işaret parmağımla, daha sonra ben parmaklarımı kullanarak açıyorum. Herkes içli köfteyi farklı açar. Ben de bu şekilde rahat açabiliyorum. İçli köfte açma şeklimi çok beğenirler. Sizler de elinizi nasıl alıştırırsanız o şekilde açarsınız. Ben ilk baştan beri bu şekilde açıyorum. Sizlere de bu şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Çok daha hızlı, çok daha kolay oluyor. Hemen fazlalıkları alıyorum. Daha sonra şeklimi vermeye devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen sizler için bir tane daha içli köfte açayım. Kameranın açısını değiştirdim. Daha rahat görebilirsiniz diye. Bu şekilde açıyorum. Daha sonra parmaklarımla bu şekilde yapıyorum. Elimi ara ara çok az ıslatıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra iç harcını koyup kapatacağım. Gerçekten incecik oluyor bu şekilde. Hemen iç harcını da koyup kapatıyorum. Kapattıktan sonra fazlalıkları aldığımız zaman içli köftemiz biraz daha inceliyor. İçli köftemi kapattım. Fazlalıklarını da aldım. Elimle düzeltiyorum. Ben çok özenerek yapıyorum. Çünkü içli köfte yapmayı çok seviyorum. Sürekli daha güzel olsun istiyorum. O şekilde elimle düzelte düzelte yapıyorum. Düzelttikten sonra hemen hepsini tepsiye alıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra eğer hemen kızartmayacaksanız buzdolabında bekletebilirsiniz. Hatta isterseniz bir tepsi üzerine alıp o şekilde dondurup tamamen donmadan hemen buzdolabı poşetlerine alıp o şekilde de muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman kullanırsınız. Hemen tencereme bol yağ koydum. Derince bir tencere kullanıyorum. Yağımı kızdırdıktan sonra içli köftelerimi içerisine atıyorum. Bu şekilde kızartmaya başlıyorum. Verdiğim bütün püf noktalarına uyarak tarifimi denerseniz asla çatlama, patlama gibi sorunlar yaşamazsınız. Sizlere bunun garantisini veriyorum. Hemen yakından da sizlere içli köftemi gösteriyorum. Asla bir patlama, çatlama yok. Tek kelimeyle muhteşem oldular. Tarifimi mutlaka deneyin. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zil bildirim butonunu açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.